Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Orkidelerimiz artık çiçek açtı. Evet, bu güzel çiçeklere nasıl ulaştığımızla alakalı bugün ayrıntılı bir video çekmek istedim. Orkide bakımında nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neleri bilmemiz gerekiyor? Bunlarla alakalı tek tek konuşmak istiyorum. Çok verimli bir video olacağını düşünüyorum. Sizler de yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Şöyle çiçeklerimi göstermeyle başladım. Evet, çiçeklerimiz güzel bir şekilde açtı. Bu çiçekler açana kadar çok sabrettik ama sonucuna ulaştık. Ve şu anda çiçeklenmiş haliyle güzel bir vakit geçiriyoruz. Evet, bu çiçeklerimizin şöyle uzaktan gösterimini yapıyorum. Ve bakın şu çiçeğimiz, şuradaki çiçeğimi göstermek istiyordum. Tomurcukluydu biliyorsunuz. Dalı kırıldı yanlışlıkla ve bir tane daha dal atıyor. Şu da yine tomurcuklarını büyütüyor. Şuradan da bir dal attı, bakın gösteriyorum. Bu dal da büyüyecek ve güzel çiçekler açacak. Evet, orkide bakımında bilmemiz gerekenleri şimdi anlatmaya başlıyorum. Evet, orkide bakımında ilk bilmemiz gereken orkideyi tanımamız gerekiyor. Nasıl tanırız orkideyi? Nasıl bir çiçektir orkide? Doğal yaşam ortamında nasıldır? Evimizde bu yaşam ortamını nasıl sağlarız? Bunlar üzerinde konuşmak istiyorum. Öncelikle orkideler normal doğal yaşam ortamlarında ağaçların dalları üzerine kökleriyle tutunarak yaşarlar. Ağaçların dallarına yapıştıklarından dolayı bakın bu şekilde toprakları ağaç kabuklarından oluşur. Normal toprak kullanmayınız kesinlikle. Ağaç kabuklarından hazırlanmış topraklar kullanınız. Evet, ağaç kabukları kullanınız toprak niyetine. Yine orkideler şeffaf saksılara dikilir. Şeffaf saksılara dikilmesinin iki nedeni vardır. Birinci nedeni, normal yaşam ortamlarında ağaç kabuklarına sarıldıkları için köklerinden de besin alıyor. Şeffaf saksılarından dışarıdaki güneş ışığından besin alması için şeffaf saksıya dikiyoruz. İkinci bir şey de şeffaf saksılara bakaraktan köklerin sağlığını kontrol ediyoruz. Köklerin susayıp susamadığını, yani orkidemizin susayıp susamadığını da yine bu şeffaf saksıdaki köklere bakarak anlıyoruz. Yeşilse susamamış demektir. Grileşmişse susamış demektir. Evet, bu bilgi önemli. Toprağından bahsettik. Şeffaf saksıdan bahsettik. Evet, şeffaf saksı önemli. Şeffaf saksıda bakın ben böyle delikler açtım. Buradan havalandırmanın da olması ve sularken daha rahat bir şekilde su çıkması ve girmesi için kullandım. Diğer bir şeyimiz bakın önemli. İlk orkide aldığımızda, özellikle marketlerden, çiçek satan yerlerden orkide aldığımızda şu bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Orkidenin orta noktasında, üretim aşamasında süngerimsi bir madde koyuluyor. Bu maddenin konulmasının sebebi şundan dolayıdır. Evet, marketlerde uzun süre satılmayı beklerken sulama ihtiyacı duymasın diye buraya sünger koyuluyor ve bir kere sulandıktan sonra bu süngerdeki suyla uzun bir müddet devam edebiliyor. Bu süngeri bildikten sonra bizler de sulamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Kökleri grileşmeden kesinlikle sulamamız gerekiyor. Ve çiçekleri dökülmeden tabi toprağın bakımı yapmayacağız. Çiçekleri komple döküldükten sonra eğer bahar mevsimi ise kök bakımı yapacaksak ilk kök bakımında orta noktasındaki süngerden kurtarmamız gerekiyor. Evet, bu sünger önemli. Eğer bu süngeri bilmezseniz ve aşırı bir şekilde sulama yaparsanız kökleri çürütürsünüz. Bu da orkidenin yavaş yavaş ölmesi demektir. Diğer bir meselemiz, orkidemizin yapraklarını ara ara kontrol etmemiz gerekiyor. Yapraklarımızda hastalık belirtisi var mı diye kontrol etmemiz gerekiyor. Çiçekleri varsa çiçeklerini kontrol etmemiz gerekiyor. Çiçeklerin arkalarında böcekler olabilir. Yaprakların da üstlerinde ve altlarında böcekler olabilir. Yapraklar tozlanmış olabilir. Bu şekilde kontrol ettiğimizde eğer yapraklar tozlanmışsa bu yaprakları temizlememiz gerekiyor. Nasıl temizleyebiliriz? Şöyle bir suya birkaç damla limon damlatabiliriz ve eğer varsa nem yağı birkaç damla damlatıyoruz. Yuvarlak bir pamukla güzelce üstten alttan siliyoruz ve bunu yaptıktan sonra kuru bir pamukla tekrar kurulayacağız.
ıslak bırakmamamız gerekiyor. Özellikle yaprak aralarında su bırakmamamız gerekiyor. Evet, şöyle orkidelerimi de bir yandan gösteriyorum. Orkidede en önemli şeylerden bir tanesi sulama meselesi. Sulama meselesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle susayıp susamadığını tespit etmemiz gerekiyor. Nasıl tespit edeceğiz? Köklerine bakarak tespit edeceğiz. Ama hava köklerine değil, bakın bu üstteki köklere değil. Saksının içerisindeki köklere bakacağız. Grileşmişse susamış, eğer yeşilse susamamış demektir. Ve sularken birkaç yöntemle sulayabiliriz. Eğer böyle dış saksı kullanıyorsanız ve altı düz ise saksının, bakın yapraklarına gelmeyecek şekilde toprağına su koyabiliriz bu şekilde. Evet, koyduktan sonra su alta geçecektir, saksıya geçecektir. Şöyle en fazla 1 saat bu şekilde suda beklettikten sonra saksımızı çıkartacağız ve dış saksıdaki suyumuzu boşaltacağız. Evet, kesinlikle saksıda su bırakmayacağız. Fazla sularsak köklerini çürütürüz. Bu nedenden dolayı dış saksıda su bırakmayacağız. İkinci bir yöntemimiz de daldırma yöntemi. Yine böyle bir saksıya su koyacağız. Saksıyı geçmeyecek şekilde suya batıracağız. Ve burada yine 10-15 dakika bekleteceğiz. Sonra bunu dışarı çıkartacağız ve fazlalık suyun akmasını bekleyeceğiz. Fazlalık su aktıktan sonra yeniden eski yerine koyacağız. Evet, sulamasını da buna dikkat edeceğiz. Bakın şöyle dibi düz değil ise üstten sularsak bakın alta inecektir su ve kökleri yeterli suyu çekmeyecektir. Bu nedenden dolayı bu orkidemizi bu saksıyla kesinlikle sulamayınız. Ya düz bir saksıyla sulayınız ya da daldırma usulüyle sulayınız. Sulamada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi yaprak aralarında su bırakmaktır. Yaprak aralarına kesinlikle su bırakmayınız. Evet, sulama meselesi önemli. Evet, diğer bir meselemiz, evet, çiçekleri döküldükten sonra çiçek dallarını budamamız gerekiyor. Ne zaman budayacağız? Normalde orkide çiçekleri 3 ile 4 ay çiçekli kalmaya devam eder bakımlarına dikkat edersek. Bütün çiçekleri döküldükten sonra eğer çiçek dallarında hareketlilik yoksa budama işlemini çok geciktirmeden yapmamız gerekiyor. En son çiçek çıkan yerin hemen altından, boğumun üstünden, şu aradan budama yapmamız gerekiyor. Budama yaptıktan sonra buraya tarçın süreriz. Bakın şurada yine gösteriyorum. En son çiçek çıkan yerin altından, boğumun üstünden şuradan budayacağız çiçekler döküldükten sonra. Burada da gösteriyorum. Bakın şöyle en son çiçek çıkan yerin altından, boğumun üstünden şuradan budama yapacağız. Eğer bu budama yapmasını geciktirirseniz bu çiçek dalının sarardığını göreceksiniz. Evet, şu kırılan yer bakın boğumun hemen üstündeydi. Boğumdan yeniden bir dal atıyor bakın. Evet, bakımlarına dikkat ederseniz orkideler çiçeklenme döneminde boş geçirmeyecektir, çiçek açacaktır. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.